27 Haziran 2017 Salı günü saat 14'te. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çalışan bir muhasebeci sıradan bir iş gününün ortasında bilgisayar ekranına bakarken hayatının en korkunç anlarından birini yaşayacaktı. Ekranında beliren kırmızı yazı sadece onun değil, tüm dünyanın dijital altyapısını tehdit eden bir savaş ilanıydı. Oops, your important files are encrypted. Bu mesaj, tarihin en yıkıcı siber saldırılarından birinin başlangıcıydı. Saatler içinde Ukrayna'dan Rusya'ya, Almanya'dan Hindistan'a kadar onlarca ülkede binlerce bilgisayar sistemi çöktü. Hastaneler durdu, nükleer santraller acil durum prosedürlerini devreye soktu. Uluslararası kargo şirketleri faaliyetlerini durdurdu. Bu, NotPetya'nın hikayesi. Sadece bir fidye yazılımı değildi, dijital bir silah, bir devlet tarafından geliştirildiği iddia edilen, hedef ülkeyi zayıflatmayı amaçlayan ve kontrolden çıkarak küresel etkiler doğuran bir saldırıydı. Bugün sizinle NotPetya'nın doğuşunu, yayılışını, küresel etkilerini ve sorumlularını ele alacağız. Bu hikaye modern dünyanın kırılganlığını ve siber savaşların gerçek dünyadaki yıkıcı etkilerini gözler önüne serecek. Siber savaş kavramını anlamak için önce zaman içinde geriye gitmemiz gerekiyor. 2010 yılında ortaya çıkan Stuxnet, dijital silahların gerçek fiziksel hasara neden olabileceğini kanıtlayan ilk örnekti. İran'ın nükleer tesislerindeki santrifüjleri hedef alan bu saldırı fiziksel sonuçlar doğurdu. Ancak Stuxnet cerrahi bir müdahaleydi, belirli bir hedefi olan, dikkatle tasarlanmış bir operasyon. NotPetya ise bunun tam tersiydi, kontrolsüz, yıkıcı ve ayrım gözetmeyen bir dijital tsunami. 2013'ten itibaren Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim artmaya başlamıştı. Kırım'ın ilhakı, Donetsk ve Lugansk'taki çatışmalar. Fiziksel savaşın yanında dijital bir savaş da sessizce sürüyordu. Rusya destekli siber gruplar Ukrayna'nın kritik altyapısını sürekli hedef alıyordu. 2015 yılında Ukrayna'nın elektrik şebekesine yapılan saldırı 230 bin kişiyi karanlıkta bıraktı. 2016 yılında bir kez daha geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı. Bu saldırılar daha büyük bir planın parçasıydı. Rusya, komşusunu hem fiziksel hem dijital olarak zayıflatmaya çalışıyordu. Ukrayna özellikle hassas bir hedefti çünkü ülke, Sovyet döneminden kalma eski sistemlerle modern teknolojinin iç içe geçtiği hibrit bir altyapıya sahipti. Birçok kurum ve şirket güncellemesi yapılmamış Windows sistemleri kullanıyordu. Bu durum saldırganlar için mükemmel bir fırsattı. NotPetya saldırısının merkezinde çoğu kişinin adını bile duymadığı bir yazılım vardı, MIEDoc. Bu, Ukrayna'da muhasebe ve vergi raporlaması için kullanılan yaygın bir programdı. Ülkedeki şirketlerin yaklaşık %90'ı bu yazılımı kullanıyordu. MIEDoc'u geliştiren şirket olan Intellect Service'in genel müdürü Sergey Shemsedinov o günleri şöyle anlatıyordu. Sıradan bir gündü, hiçbir şeyden şüphelenmiyorduk. MIEDoc sadece bir muhasebe programıydı, kimsenin dikkatini çekmeyecek sıradan bir yazılım. Ancak saldırganlar tam da bu sıradanlığı silah olarak kullanacaklardı. MIEDoc'un güncelleme sistemine sızdılar ve Nisan 2017'den itibaren sessizce yazılımın içine kötü niyetli kod yerleştirmeye başladılar. Bu strateji, tedarik zinciri saldırısı yani supply chain attack olarak biliniyor. Hedefe doğrudan saldırmak yerine hedefin güvendiği bir sistemi ele geçirip oradan saldırmak. Ukrayna'daki şirketler MIEDoc'a güveniyordu. Yazılımdan gelen güncellemeleri hiç sorgulamadan yüklüyorlardı. Saldırganlar sabırlıydı. Aylarca beklediler. Sistemleri gözlemlediler ve hangi şirketlerin MIEDoc kullandığını tespit ettiler. Ukrayna Anayasa Günü olan 28 Haziran'dan bir gün önce saldırmaya karar verdiler. Bu tesadüf değildi. Psikolojik etki için seçilmiş bir tarihti. NotPetya'yı anlamak için ondan bir ay önce dünyayı sarsan WannaCry'a bakmalıyız. Mayıs 2017'de WannaCry, 150 ülkede 300 bini aşkın bilgisayarı etkiledi. İngiltere'de Ulusal Sağlık Servisi, NHS hastaneleri hizmet veremez hale geldi, Almanya'da tren seferleri durdu. WannaCry, Eternal Blue, Windows SMB açığını kullanan araç ile yayıldı. Bu araç NSA'ya ait olduğu iddia edilen bir exploit olarak sızdırılmıştı. Marcus Hutchins adlı araştırmacı, zararlı yazılımda bir kill switch keşfederek yayılmayı durdurdu. WannaCry büyük ölçüde yayılmaya odaklanmıştı, fidye toplamada beklenen başarıyı sağlayamadı. NotPetya'nın yaratıcıları bu dersleri çıkardı. Kill switch olmamalı. Fidye sadece örtü olmalı. Asıl amaç maksimum zarar. Yayılma mekanizması güçlendirilmeli. Kurtarma imkansızlaştırılmalı. Bu değişiklikler NotPetya'yı WannaCry'dan çok daha tehlikeli kıldı. Saat tam 14'te Kiev'deki Intellect Service ofislerinde rutin bir güncelleme başladı. MIEDoc kullanıcıları her zamanki gibi güncelleme bildirimini gördü ve "Tamam" butonuna tıkladı. O anda NotPetya dünyaya salınmış oldu.
İlk dakikalarda etki Ukrayna ile sınırlıydı. Kiev'de bulunan, Türkiye'nin de içinde olduğu birçok ülkenin konsoloslukları ve büyükelçilikleri acil durum prosedürlerini devreye soktu. Şehirdeki ATM'ler çalışmayı durdurdu, havaalanında uçuş bilgi ekranları karardı. Ancak NotPetya orada kalmadı. Saat 15.30'da Kopenhag'daki Maersk'in küresel merkezinde alarm zilleri çalmaya başladı. Dünyanın en büyük nakliye şirketi olan Maersk'in bilgisayar sistemleri tek tek kapanıyordu. Şirketin CEO'su Søren Skou o günü şöyle anlatıyor. Dakikalar içinde tüm ağımız çöktü. 130 ülkede 76 terminalimiz vardı ve hepsi durdu. Dünyanın ticareti kelimenin tam anlamıyla durdu. Saat 16'da Rusya'da Rosneft petrol şirketi acil durum ilan etti. İronik bir şekilde Ukrayna'yı hedef alan saldırı Rusya'nın en büyük şirketlerinden birini de vurmuştu. Saat 16.15'te Almanya'da Beiersdorf yani Nivea'nın üretici şirketi üretim bantlarını durdurdu. Saat 16.30'da Fransa'da Saint-Gobain inşaat malzemesi üretimini askıya aldı. Hindistan'da Jawaharlal Nehru Limanı, ülkenin en büyük konteyner limanı faaliyetlerini durdurdu. Avustralya'da Cadbury çikolata fabrikaları kapandı. Hastaneler özellikle ağır darbe aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Pittsburgh'daki UPMC hastanesi ameliyatları iptal etti. İngiltere'de ise WannaCry'dan henüz toparlanmaya çalışan NHS sistemi yeniden sarsıldı. En dramatik anlardan biri Çernobil nükleer santralinde yaşandı. Radyasyon seviyelerini ölçen sistemler çöktü ve personel manuel ölçüm yapmak zorunda kaldı. Felaket bölgesinin dijital olarak görünmez hale gelmesi tüm dünyada endişe yarattı. NotPetya kendini bir fidye yazılımı olarak tanıtıyordu. Etkilenen bilgisayarlarda beliren mesaj şöyleydi: dosyalarınız şifrelenmiştir, geri almak için $300 değerinde Bitcoin gönderin. Ancak siber güvenlik uzmanları hemen bir şeyin yanlış olduğunu fark etti. NotPetya, diğer fidye yazılımlarından çok farklı davranıyordu. Dosyaları geri almak imkansızdı çünkü yazılım her bilgisayar için aynı şifreleme anahtarını kullanıyor ve bu anahtarı sistemden siliyordu. Yani para ödeseniz bile dosyalar geri gelmiyordu. Üstelik $300'lık fidye büyük şirketler için çok düşüktü. Gerçek fidye yazılımı yaratıcıları hedefin ödeyebileceği maksimum miktarı ister. NotPetya'nın yaratıcıları ise para kazanmaya odaklanmamıştı. Mağdurlarla iletişim de sınırlıydı. Fidye yazılımları genellikle birden fazla kanal sunar ama NotPetya sadece tek bir e-posta adresi veriyordu ve bu adres kısa süre içinde kapatıldı. Ayrıca NotPetya kontrolsüzce yayılıyordu. Gerçek fidye yazılımları böyle davranmaz. Dikkat çeker ve yakalanma riskini artırır. NotPetya ise maksimum zararı hedefliyordu. Bu bulgular siber güvenlik topluluğunda bir konsensüse yol açtı. NotPetya bir fidye yazılımı değil, yıkıcı bir siber silahtı. Viper denilen bu tür yazılımlar veri çalmak veya para kazanmak için değil, maksimum hasar vermek için tasarlanır. Kaspersky Lab uzmanı Kostin Raju, NotPetya'yı pseudo-ransomware yani sahte fidye yazılımı olarak tanımladı. Microsoft'un başkanı Brad Smith ise daha sert konuştu. Bu bir siber kitle imha silahı. NotPetya saldırısının arkasında kimin olduğu sorusu, siber güvenlik dünyasının en büyük dedektiflik çalışmalarından birini başlattı. İlk ipuçları saldırının arkasında Rus kökenli bir grup olduğunu gösteriyordu. NotPetya'nın kodu analiz edildiğinde daha önceki Rus siber operasyonlarıyla benzerlikler bulundu. Özellikle 2016'da Ukrayna'nın elektrik şebekesine yapılan saldırıda kullanılan bazı teknikler NotPetya'da da mevcuttu. Yazılımın içindeki zaman damgaları, geliştiricilerinin Moskova saat dilimine göre çalıştığını gösteriyordu. Kod içindeki yorumlar ise Kiril alfabesiyle yazılmıştı. Saldırı Ukrayna'dan başlamıştı ve en fazla hasarı orada vermişti. Ukrayna dışındaki yayılma adeta tali hasar gibiydi. Meidok'a yapılan sızma, profesyonel bir devlet operasyonunun işaretlerini taşıyordu. Aylarca süren sabırlı hazırlık, sistemlerin detaylı analizi ve tam zamanında saldırı. Bunlar ancak kaynak ve zaman bakımından zengin organizasyonların yapabileceği işlerdi. ABD ve İngiliz istihbarat servisleri, NotPetya'nın Rus Genelkurmayı'nın Sandstorm adlı grup tarafından geliştirildiği sonucuna vardı. Sandstorm, 2014'ten beri özellikle Ukrayna'yı hedef alan bir gruptu. Grubun daha önceki operasyonları arasında Ukrayna'daki elektrik kesintisi, havaalanı saldırısı ve çok sayıda devlet kurumuna yapılan siber saldırılar vardı. NotPetya'nın 27 Haziran'da başlatılması da dikkat çekiciydi. 28 Haziran, Ukrayna'nın anayasa günüydü ve saldırının bu tarihe denk gelmesi psikolojik bir mesaj niteliği taşıyordu. Ayrıca saldırı, Ukrayna ile Avrupa Birliği arasında bir ticaret anlaşmasının onaylanmasından sadece 3 gün sonraydı. Bu tesadüf olamayacak kadar manidar bir zamanlamaydı. NotPetya'nın küresel yayılımı ise aslında Rus operasyonunu gizlemek için mükemmel bir kılıftı.
Biz neden kendi şirketlerimize zarar verelim? Argümanı makul görünüyordu. Ancak bu, siber savaşın doğasını yanlış anlamanın sonucuydu. Dijital silahlar, geleneksel silahlar gibi sınırlı değildir ve kontrolden çıkabilir. NotPetya'nın ekonomik etkisi, başlangıçta tahmin edilenden çok daha büyük oldu. Şirketler sadece sistemlerini yeniden kurmakla kalmadı, müşteri güvenini yeniden kazanmak ve yasal süreçlerle uğraşmak zorunda kaldı. Maersk, NotPetya'dan en çok etkilenen şirketlerden biri oldu. Şirketin tüm küresel operasyonları 10 gün boyunca durdu. CEO Søren Skou, 45.000 çalışanımız kağıt ve kalemle çalışmak zorunda kaldı. 2017'de küresel bir nakliye şirketinin kağıt ve kalemle çalışması bu gerçeküstü bir deneyimdi. Şirket toplam $300 milyon zarar açıkladı. FedEx'in Avrupa operasyonları tamamen durdu. NotPetya nedeniyle $400 milyon zarar ettiklerini açıkladılar. Bu, o çeyrekteki net karlarının tamamından fazlaydı. Reckitt Benckiser, üretim tesislerinin durması nedeniyle $130 milyon kayıp yaşadı. Farklı araştırma kuruluşları, NotPetya'nın küresel ekonomik etkisini değişik rakamlarla hesapladı. Lloyd's of London, $870 milyon. Cybereason, $1.2 milyar. Zurich Insurance, $3 milyar üzerinde. Doğrudan maliyetler hesaplanabilir ama dolaylı etkiler, müşteri kaybı, itibar hasarı, gelecekteki güvenlik yatırımları çok daha büyük. Nakliye sektörü en ağır darbeyi aldı, küresel ticaret zincirleri günlerce aksadı. Konteynerler limanlarda beklerken fabrikalar hammadde sıkıntısı yaşadı. Sağlık sektöründe ameliyatlar ertelendi, hasta kayıtları kayboldu. Pittsburgh'daki UPMC hastanesi sisteminde 20.000 hasta randevusu iptal edildi. Enerji sektöründe Ukrayna'daki Çernobil'den Rusya'daki Rosneft'e kadar çok sayıda tesis etkilendi. NotPetya, sigorta sektörünü de sarstı. Birçok şirket siber saldırı sigortası almıştı ancak sigortacılar NotPetya'nın bir savaş eylemi olduğunu öne sürerek tazminat ödemekten kaçındı. Mondelez International, Zurich Insurance'a karşı $100 milyon dava açtı. Dava hala devam ediyor ve sonucu siber sigorta sektörünün geleceğini şekillendirecek. NotPetya krizi sırasında birçok isimsiz kahraman ortaya çıktı. Bu insanlar sistemleri yeniden çalışır hale getirmek için gece gündüz çalıştı. Maersk'te IT direktörü Adam Banks ve ekibi şirketin tüm sistemini yeniden inşa etmek için 10 günde mucizevi bir çalışma sergiledi. Sorun şuydu, şirketin yedekleme sistemleri de etkilenmişti. Tek umut Gana'daki küçük bir ofisteydi. Güç kesintisi nedeniyle kapalı olan bu ofisteki domain controller NotPetya saldırısı sırasında çevrim dışıydı ve bu yüzden virüsten etkilenmemişti. Ekip Gana'dan bu sunucuyu alıp Danimarka'ya taşıdı. Oradan yola çıkarak şirketin tüm küresel ağını yeniden inşa ettiler. Bu operasyona Phoenix Project adını verdiler. Pittsburgh'daki UPMC hastanesinde IT ekibi 72 saat boyunca uyumadı. Dr. John Matheson, hastalarımızın hayatı tehlikedeydi. Sistem çöktüğünde kağıt kayıtlara döndük. Hemşireler el yazısıyla ilaç dozlarını hesaplıyor, doktorlar telefonla laboratuvar sonuçlarını alıyordu. Ukrayna'da durum daha dramatikti. Ülkenin kritik altyapısı hedef alınmıştı ama IT uzmanları teslim olmadı. Kiev'deki Antonov Havayolu tüm sistemleri çöktükten sonra mühendisleri 5 günde uçak üretim sistemlerini yeniden kurdu. Ukrayna Merkez Bankası ülkenin finansal sistemini ayakta tutmak için ekstra mesaiye başladı. Banka çalışanı Oleksandr Petrov, bu sadece teknik bir problem değildi, vatan savunması haline gelmişti. NotPetya krizi, siber güvenlik topluluğunun küresel işbirliği yapma kapasitesini de test etti. Microsoft acil bir güncelleme yayınladı. Kaspersky, Symantec, Bitdefender gibi siber güvenlik şirketleri ücretsiz temizleme araçları geliştirdi. Avrupa Siber Güvenlik Ajansı, ENISA, Avrupa Birliği ülkeleri arasında bilgi paylaşımını koordine etti. Bu kriz, daha sonra kurulan siber güvenlik işbirliği protokollerinin temelini oluşturdu. NotPetya sadece bir siber saldırı değildi. Uluslararası diplomaside çığır açan bir olaydı. İlk kez bir siber saldırı, bu denli geniş kapsamlı diplomatik tepkilere yol açtı. Şubat 2018'de ABD Beyaz Saray tarihi bir açıklama yaptı. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü doğrudan Rusya'yı suçladı. NotPetya saldırısı Rus ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu, tam anlamıyla bir siber savaş eylemidir. Bu, ABD'nin ilk kez bir siber saldırıyı bu kadar net bir şekilde bir devlete atfetmesiydi. Daha önce siber saldırılarda yüksek güvenilirlikte veya muhtemelen gibi ifadeler kullanılırdı. NotPetya için kesin bir dil kullanıldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Gavin Williamson, Rus Büyükelçiyi çağırarak sert bir protesto notu verdi.
Williamson'ın açıklaması diplomatik nezaketten uzaktı. Rusya, sorumsuzcasına davranmış ve kabul edilemez risk yaratmıştır. Avrupa Birliği, 28 üye ülkenin tamamının katıldığı koordineli bir tepki verdi. AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, NotPetya, siber uzayda uluslararası hukukun nasıl ihlal edildiğinin açık bir örneğidir. 2020'de ABD, NotPetya'dan sorumlu olan 6 Rus GRU, askeri istihbarat, subayına karşı yaptırım uyguladı. Bu yaptırımlar sembolik önemi açısından çok önemliydi. Çünkü ilk kez siber saldırı yapan askeri personel isim isim teşhir ediliyordu. Rusya tüm iddiaları kategorik olarak reddetti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bu iddialar temelsizdir ve Rusya'nın siber operasyonlar düzenlediğine dair hiçbir kanıt yoktur. Rusya'nın bu tavrı, siber savaşın en büyük problemlerinden birini ortaya koyuyordu: İnkar edilebilirlik. Geleneksel savaşlarda tanklar, uçaklar ve askerler görüldüğü için inkar imkansızdır. Siber savaşta ise kanıt toplamak ve atıf yapmak çok daha zordur. NotPetya krizi, uluslararası hukukta büyük bir boşluk olduğunu da gösterdi. Siber saldırıların nasıl ele alınacağı, hangi durumda savaş eylemi sayılacağı ve nasıl karşılık verileceği konularında net kurallar yoktu. BM bünyesinde kurulan Siber Uzayda Sorumlu Devlet Davranışı Uzmanlar Grubu, NotPetya sonrası çalışmalarını hızlandırdı. Ancak Rusya ve Çin gibi ülkeler bağlayıcı kurallar konusunda direniş gösteriyordu. NotPetya'nın teknik yapısını anlamak, neden bu kadar yıkıcı olduğunu kavramak için kritik. Bu yazılım, siber silah mühendisliğinin zirvesi sayılabilecek bir karmaşıklıkta tasarlanmıştı. NotPetya'nın en büyük gücü aynı anda birden fazla yöntemi kullanarak yayılmasıydı. NotPetya, sistemde kalıcı olmak için şu yöntemleri kullanıyordu. Windows Task Scheduler'a sahte görevler ekliyordu. Registry'de gizli anahtarlar oluşturuyordu. Sistem 32 klasörüne meşru görünen dosyalar kopyalıyordu. Yazılım, analizden kaçınmak için gelişmiş teknikler barındırıyordu. Sanal makine tespit ederse çalışmıyordu. Debugger varlığını kontrol ediyordu. Kod bölümlerini şifreli tutuyordu. Gerçek zararlı fonksiyonları çalıştırma sırasında dekript ediyordu. NotPetya'nın Medoc ile entegrasyonu ustaca planlanmıştı. Normal güncelleme süreci gibi görünüyordu. Dijital imza doğrulamasını atlıyordu. Medoc'un güvenilir süreçlerini ele geçiriyordu. Update server ile iletişimini kesip kendi içeriğini çalıştırıyordu. NotPetya hikayesi 27 Haziran 2017'de başladı. Ama etkileri hala devam ediyor. O gün yaşanan olaylar, dijital çağımızın ne kadar kırılgan olduğunu acı bir şekilde gösterdi. Bugün, bu satırların yazıldığı anda bile dünyanın her yerinde siber saldırılar gerçekleşiyor. NotPetya benzeri yıkıcı saldırılar için gerekli araçlar ve bilgiler giderek daha erişilebilir hale geliyor. Kaspersky'nin 2024 raporuna göre her dakika 400.000 yeni malware örneği keşfediliyor. NotPetya'nın yaratıcıları tarafından kullanılan teknikler artık commodity haline geldi. Ukrayna'daki savaş, NotPetya'nın sadece bir başlangıç olduğunu gösterdi. Siber savaş artık geleneksel savaşın ayrılmaz bir parçası. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik siber saldırıları fiziksel saldırılarla koordineli olarak sürdürülüyor. Covid-19 pandemisi dijital sistemlere bağımlılığımızı daha da artırdı. Uzaktan çalışma, online eğitim, dijital sağlık hizmetleri. NotPetya benzeri bir saldırının bugünkü etkisi 2017'dekinden çok daha yıkıcı olurdu. Ancak hikayenin sadece karanlık yönleri yok. NotPetya krizi, siber güvenlik topluluğunun küresel işbirliği kapasitesini de gösterdi. Şirketler, hükümetler ve araştırmacılar birlikte çalışarak krizi atlattı. Ukrayna'daki IT uzmanlarının direnişi, dijital dayanışmanın gücünü kanıtladı. Krizden çıkarılan dersler, daha güvenli sistemler inşa etmemize yardımcı oluyor. NotPetya hikayesi bize şunu öğretiyor: dijital çağda yaşıyoruz ve bu çağın kurallarına göre oynamak zorundayız. Siber güvenlik artık opsiyonel bir maliyet değil, varoluşsal bir gereklilik. Kiev'deki o muhasebeci, bilgisayar ekranında kırmızı uyarı mesajını gördüğünde sadece kendi dosyalarının kaybolduğunu düşünüyordu. Aslında dijital çağın en büyük derslerinden birine tanık oluyordu. Bugün dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kişi aynı kırmızı ekranla karşılaşabilir. Hazırlıklı olmak, güvenli olmak ve birlikte olmak zorundayız. Ve işte NotPetya'nın karanlık hikayesi burada sona eriyor. Eğer videoyu beğendiyseniz ve kanala abone olmak isterseniz yaparsınız zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.